Merhabalar, ben Yeşim. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda size görmekte olduğunuz bu şirin örneği anlatmaya çalışacağım. Örnek şu şekilde 3 boyutlu kabartılı gibi bir örnek. Kolay bir örnek, herkesin rahatlıkla yapabileceği bir örnek. Ortada haroşalarımız var. Burada da örneğimiz var. Dediğim gibi kolay bir örnek. 5 ve 5'in katları artı 3 ilmekten oluşuyor. Ben burada lastiğin bir miktar lastik ördüm ve lastiğin gördüğünüz gibi şu iç kısmından başlattım. Yani ilk iki sırayı örmeden örnek kurulumunu lastiğin hemen üzerinde yaptım. Şimdi elimizde olan da ilk iki sırayı örerek yapacağım. Görsel olarak nasıl olduğunu görelim diye düşündüm. Örneğimizin ön yüzü bu şekilde, arka yüzü bu şekilde. İstediğiniz yerde kullanabileceğiniz bir örnek ama berelere ve bebek hırkalarına çok yakışacağını düşünüyorum. Güzel bir örnek. Burada akrilik bir iplik kullandım. 3,5 numara şiş. Şimdi birlikte yapacağımız parçadaysa pamuklu bir iplik kullanacağım. Gene 3,5 numara şişimiz var. Örgümün ön yüzündeyim. Hazırlık sırası olan ilk iki sırayı yapacağız. Haroşalarımızı ters örgü olarak yapıyorum. İlk 3 ilmeği ters olarak örüyorum. Sonra 2 düz örüyorum. Tekrar 3 ters ilmek örüyorum. Tekrar 2 düz ilmek örüyorum. Sıra sonuna kadar 3 ters 2 düz ilmek örerek sıramı tamamlıyorum. Evet, sıramı 3 ters ilmek örerek tamamladım. Örgünün arka yüzüne geliyorum ve ikinci sıradayım. Bu sırada bütün ilmeklerimi ters örgü olarak örüyorum. Düzleri de tersleri de hepsini ters örgü olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar ve üçüncü sıraya ön yüze geliyorum. Evet, arka yüzde ikinci sırayı tamamen ters örerek tamamladım. Ön yüzdeyim. 3 ilmek ters örüyorum. 2 ve 3 ilmek ters ördükten sonra ipliğimi örgünün arkasına alıyorum. Bakın burada 1 2 şu iplikleri görüyorsunuz. Birinci değil, ikinci ipliğin altından girerek bir ilmek çıkartıyorum. Biraz uzatıyorum. Tam böyle şişime eşit dursun diye şu şekilde. Arkasından buradaki 2 düz ilmeği örüyorum. 2 düz ilmeği ördükten sonra gene burada bir ikinci ilmeğin altından giriyorum ve bir ilmek daha çıkartıyorum. Sonrasında 3 ters örüyorum. 3 ters ilmeğimi ördükten sonra tekrar düz ilmeklerime geliyorum ve gene aynı şeyi yapıyorum. Bir ikinci ipliğin altından yeni bir ilmek çıkartıyorum. Boyunu kısa tutmuyorum. Bir iki düz ilmek örüyorum ve gene burada bakın şurası ya da bu taraf değil, şu aradaki ikinci ipliğin altından girerek bir ilmek daha çıkartıyorum. Tekrar 3 ters ilmek örüyorum. Bir iki altından bir ilmek çıkartıyorum. 2 düz ilmek örüyorum. İkinci ipliğin altından bir yeni ilmek çıkartıyorum. Bu şekilde 3 ters örerek 2 düz ilmeğin her iki yanından yeni birer ilmek alarak
sıramın sonuna kadar devam ediyorum. Evet, 3 ters ilmekle sıramı tamamladım. Örgümün arka yüzünde 4. sıradayım. Burada bütün ilmeklerimi baştan sona kadar ters öreceğim. İlk 3 ilmeğimi ters ördükten sonra bir önceki sırada aradan çekerek oluşturduğum ilmekleri ise örmeden sağ şişime geçiriyorum. Onları örmüyoruz. 2 ters ilmek örüyorum. Tekrar bakın, kendini gösteriyor zaten. Bu ilmekleri örmüyoruz. 2 3 şuradaki şu ilmeği örmeden şişime geçiriyorum. Burada ilmek şişime geçiriyorum. Bakın, belirgin zaten. Örmüyoruz, şişimize geçiriyoruz ve sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Arka yüzde 4. sırayı da tamamladım. Ön yüzde 5. sıraya geldim. Kenardaki 3 ilmeğimi ters örgü kullanarak örüyorum. Şimdi burada bu çoğalttığımız ilmeklerimizin olduğu yerdeyiz. 2 ortadaki ilmeğimiz ve 2'şer de yeni ilmeğimizle 4 ilmeğimiz var. Bu ilmeklerimizi burada toplayacağız. Şişimi 4'ün içine geçiriyorum. Arka tarafa alıyorum. Şu anda bütün ilmekler her iki şişimin üzerinde. Buradan bir kere doluyorum. Bakın, şişimi ön tarafa alıyorum çekmeden, sonra içinden çıkartıyorum. Buradaki ilmekleri şişimde bırakıyorum. Bir kere de bu taraftan yine yavaşça, ipliği kaçırmadan şimdi çıkartıyorum. Biraz daha yakınlaştırdım. Örneğimiz ortaya çıkıyor. 3 ilmek ters örüyorum. Tekrar bu 4 ilmeği, bir önceki sırada oluşturduğumuz 2 ilmek ve diğer 2 ilmeği sağ şişimi sol şişimin altından, ilmeklerin her iki taraftan içinden geçecek şekilde geçiriyorum. Sonra arka tarafa alıyorum sağ şişimi. Sol şişim önde, sağ şişim arkada. İpliğimi üzerinden doluyorum. Çekmiyorum. Arkaya itiyorum. Ön tarafa itiyorum arkadan. Şimdi yavaş yapınca biraz şu şekilde önden çıkartıyorum. Bir kere de ön taraftan sağdan giriyorum ve tekrar şişimin üstünden dolayıp gene altından geçirerek bu ilmeği de alıyorum ve örneğimi oluşturmuş oluyorum. Tekrar 3 ilmek ters örüyorum. Bir kere daha yapalım. Devam ediyorum. 3 ilmek ters, son bir kez daha beraber yapalım. 4 ilmeğin içerisinden şişimi geçiriyorum. Arka tarafa alıyorum. Bir ilmek doluyorum.
ilmeğimi doluyorum, çıkartıyorum. Bir kere de bu taraftan bu şekilde örneğimi oluşturmuş oluyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Sıra sonundaki 3 ilmeği ters örüyorum ve örgümün arka yüzüne geliyorum. Arka yüzde bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Herhangi bir şey yapmadan bütün ilmekleri, gördüğümüz ilmeklerin hepsini ters olarak örüyoruz. 6. sırayı arka yüzde tamamladıktan sonra tekrar ön yüze geldiğimizde örgümüze yeniden 1. sıradan başlıyoruz. 1. sırada yaptığımız işlemleri tekrar 6. sıranın bitimine kadar sıra sıra takip ederek yapıyoruz. Ben biraz örgümü yukarıya doğru ilerleteyim. Böylece pamuklu bir iplikte de örneğin nasıl durduğunu görmüş olalım. Pamuklu iplikle de bir miktar yukarıya doğru örneği ördüm. Burada da duruşu bu şekilde. Biraz daha tabii pamuklu iplik kendini saldığı için biraz daha gevşek duruyor ama burada da duruşu fena değil. Şöyle. Bu arada ben farklı bir çalışma daha yapmıştım. Daha önce söylediğim gibi farklı şekillerde de kullanabilirsiniz diye. Bu elimdeki de akrilik bir iplik. Yine 3,5 numara şişle ördüm. Buradaki de akrilik ama bu anti peeling özelliği olan bir akrilik iplik. Bu bildiğimiz normal klasik akrilik. Bunda duruşu benim en çok burada hoşuma gitti. Ortada daha önceki videolarımda olan bir örneği kullandım. Kendimce bir şeklini çıkarttım. Bunda da duruşu bu şekilde. Altta herhangi bir lastik yapmadım. İlk sırayı ters örerek onun üzerinden devam ettim. Bu şekilde de kullanılabilir. Hoş bir örnek. Arada burada 4 ters ilmek bıraktım. Yani çok çeşitli versiyonlarını yapıp kullanabilirsiniz. Şöyle koyalım. İstediğiniz şekilde örebileceğiniz hoş, güzel bir örnek. Umarım anlatabilmişimdir. Umarım faydalı olmuştur. Örecek olanlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.